Merhaba hastalarımız ve takipçilerimiz. Bugün kliniğimiz biraz rahat, vaktimiz var. Hazır vakit bulmuşken de böyle çok sorulan sorulardan cevaplayalım istedik Deniz'le birlikte. Şimdi hastalara ben hep anlatıyorum ama tabii ki ister istemez de unutuluyor. Onlara böyle referans, hani bak YouTube'dan bunu izle, ben burada zaten her şeyi anlatıyorum dediğim böyle detaylı bir videom olsun istedim. Şimdi ameliyatı yaptıktan sonra bir hafta boyunca burnun içine biz tampon koyuyoruz. Silikon tamponlar. Ben rutin kullanıyorum. Diğer doktor arkadaşlarım çoğu da kullanıyor. Bir hafta sonra bu silikon tamponları alıyoruz. Bazı doktor arkadaşlar 3 gün sonra, 4 gün sonra alıyor ama kaba hesap bir hafta diyelim. Ve bir hafta boyunca biz ve birçok doktor arkadaşımız burnun içine sprey sıkılmasını, işte antibiyotik krem sürülmesini, bazen nemlendirici, nazal nem dediğimiz kremleri veriyoruz ve bir hafta boyunca hasta bunları kullanıyor. Ve ne zaman ki biz tamponları çıkardık, burnun üstündeki plastiği, ateli çıkardık, bundan sonra burnun içiyle alakalı ne yapmam gerekiyor, nasıl bakmam gerekiyor? Bunu hasta çok merak ediyorlar. Kimisi çok temizliyor, kimisi temizlemiyor, herkes bir şey yapıyor. Şimdi tamponlar çıkar çıkmaz artık burnumuzdan nefes alıp vermeye başladığımız için burnun içinde kuruma oluyor. Bu çok önemli. Kurumanın peşine burnun içindeki dikişlere bağlı, bir de yaktığımız burun etlerine bağlı olarak içinde kabuklanmalar oluyor. Bu da sizin nefes almanızı azaltıyor. Ne yapılmalı bu süreçte? Ameliyattan sonra birinci hafta bitti, silikonlar çıktı. Deniz suyu spreyine devam etmeliyiz. Bu bir. İkincisi, günde kaç kere kullanmalıyız? Günde 4, 5, 6 defa kullanabiliriz. Ama hastalar şöyle yapıyorlar. Bir günde bir sprey bitiriyor, bir kutu bitiriyor. Öyle bir şeye gerek yok. Kısa süreli. Amacımız sadece nemlendirmek. Yani burnumuzun içine soktuk, bastık. Pıst, bir atış yeterli. Pıst, bir atış yeterli. Günde 5-6 defa sıktık. Peki bu sıktığımız deniz suyu tahmin edersiniz ki 1 dakika içinde kuruyup gidiyor. Yani çok da fazla böyle yeterince nemlendiremiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu antibiyotikli göz kremlerimiz var ya da işte nazal nem dediğimiz burun içi nemlendiricisi var. Bunları burnun içine bolca sürmeye devam etmeliyiz. Peki bunun dışında ben ne tavsiye ediyorum hastalara? Diyorum ki ben kendi hastalarıma bizim ülkemizde de çok sık kullanılan meşhur kantaron yağı var. Mesela yok sarı kantaron, turuncu kantaron yağını burnunuza damlatabilirsiniz. İnanılmaz iyi geliyor. Oradaki kurumalara karşı herkesin bildiği gibi kantaron yağları çok güzel yara iyileştirici özelliği var. Yaralarımıza sürüyoruz. Çok güzel geliyor. Ta ki burnun içindeki kuruluk hissi bitene kadar. Bu ne kadar bir zaman? Ortalama 3 hafta, 4 hafta boyunca kantaron yağını burnumuz içine damlatabiliriz. Ya da deniz suyu spreylerle, antibiyotikli kremlerle burnumuzun içine bakmalıyız. Peki spreyi sıktık, kremi sürdük, kantaron yağını damlattık ama hala burnumuzda doluluk var. O zaman burnumuzu sümkürebilir miyiz? Burnumuzu sümküremeyiz. Çünkü burnun içindeki yara kabuklarını zorla dışarıya atmaya çalıştığımızda bu sefer de kanamalar oluyor. Nasıl temizleyeceğiz burnumuzun içini? Sprey, krem, kantaron yağı bunları yaptıktan sonra sadece nefesimizin gücüyle burnumuzdan nefesi dışarıya vererek bu şekilde yaparak o içeridekileri temizliyoruz. Dediğim gibi siz ne kadar zorlarsanız zorlanın içerideki yaralar iyileşmeden onlar çıkmayacaktır. Zaten çıktığında da büyük parçalar olarak çıkacaklar. Korkmayın öyle bir şey çıkarsa da. Ne kadar kullanacağız? Çok soruyorlar. Hocam ben bunları ne kadar kullanacağım? Herkesin kendi vücudu var. Ne kadar süreyle burnunuzda kuruma varsa sprey, göz kremi, kantaron yağı kullanmaya devam edin. Ne zaman ki nefes almanız rahatladı, ya ben artık içinde kuruluk hissetmiyorum diyorsanız artık bunları azaltırsınız. Bir süre sonra da bırakırsınız. Bunun bir süresi yok. Yani bunun süresi aslında siz karar vereceksiniz. Zaten şöyle bir şey var. Benim yine diğer YouTube videolarımdan izleyebilirsiniz. Ben kendi hastalarımda ameliyatın 2. haftasında, yani bugün ameliyat olduk, 14 gün sonra artık abdest alır gibi burnlarına su çekmelerini istiyorum. Çünkü burnuna su çektiğinde o da içeriği bir temizlemiş, yıkamış oluyor. Tabii ki su çektikten sonra sümkürmek yasak. Gene nefesimiz yettiği kadar dışarıya doğru üfleyerek burnumuzu temizleyeceğiz. İşte bütün bu kabuklanmaların bitmesi, ipliklerin erimesi, her şeyin olması
ve burnun sağlıklı nefes alması için bizim nereden baksanız 2,5-3 aya ihtiyacımız var. Hasta mesela 1,5 ayda mesaj atıyor. Hocam ben buradan iyi nefes alamıyorum. Bu çok normal. Burundan en iyi nefesimizi dediğim gibi 3. ayda alıyoruz. Hatta bazı hastalar bu süre 4 aya 5 aya kadar uzayabiliyor. Özellikle sigara içen hastalarda daha geç iyileşiyor burnun içi. O yüzden sigara içen hastaların iyileşmesi biraz daha yavaş olacaktır. Onların da daha sigara içmelerini istiyoruz. Geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Lütfen YouTube videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bol bol yorum yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü biz hastalar bize sordukça o soruların cevaplarını içeren böyle bilgilendirme videolarını hep koyuyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.